Masmavi Üç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün bir hamur yoğuracağız. Hem tatlı hem tuzlu kurabiye yapacağız. Ama garanti veriyorum, harika bir kıvamı var ikisinin de. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak kasemize, yani yoğurma kasemize 200 gram yumuşak tereyağımızı alalım. İsterseniz yarım tereyağı, yarım margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozumuzu ekleyelim. Kabartma tozunda çok fazla olmasın. Bakın, çok hafif tepeli yeterli. Şimdi bir kaşıkla şöyle bir kabaca karıştıralım. Hani yumurtanın sarısı biraz dağılsın. Hani birden un eklersek yumurtanın sarısı unun içinde yapışık kalabilir. Şöyle kısa bir süre karıştırıyorum. Unu ekleyerek ana hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Toplam un miktarı bende 5 su bardağı tam denk düştü. Ama siz yine de kontrollü ekleyin. Hani un çünkü risklidir. 4 su bardağı ekleyin. Sonra 1 su bardağını da etap ilave edin. Ve tahta kaşıkla kabaca bir toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Her ne kadar bu bir kurabiye hamuru olsa da yoğurma işleminizi güzel tutun. Hamur birleşsin. Böyle sıkı tutsun kendini. Çünkü kurabiye hamuru çok çabuk toparlanır. Bitti sanmayın. Lezzetler, aromalar güzelce yayılsın. Bir 2-3 dakika yoğurun. Bakın sevgili arkadaşlarım, pürüzsüz, şahane bir kurabiye hamurumuz var. Şimdi bu ana hamurumuzu 2 eşit parçaya bölelim. İsterseniz bu esnada tart kullanabilirsiniz ama ben kullanmadım. Göz kararı böldüm. Tam ortadan 2'ye aşağı yukarı fark ediyorsunuz. Elinizde de şöyle yuvarlarsanız göz tartısıyla 2 eşit parçaya ayırabilirsiniz. Şimdi ayırmış olduğumuz parçaların ortasına birer yuva açalım. Bunun bir tanesi tatlı, bir tanesi de tuzlu kurabiye olacak. Tatlı olacak olan kurabiyemize 1 paket vanilya şekeri ve 2 yemek kaşığı dolusu da pudra şekerimizi ekleyelim. Kenardaki hamurumuz da tuzlu olacak. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, çok hafif tepeliydi, dikkatinizi çekerim. 1 yemek kaşığı da sirkemizi ekleyelim. Elma da olur, üzüm de olur, fark etmez. Şimdi ben ilk olarak tatlı olan kurabiyemizi yoğurmaya başladım. Burada bir püf noktası vereceğim sevgili arkadaşlarım. Önce bir yoğurun. Belki de sizde tam denk düşecektir. Çünkü tereyağın içindeki ayranı, yumurtanın büyüklüğü etkileyebilir. Şöyle bir yoğurdum. Baktım ki hamur böyle şekil alabilecek bir kıvamda değil. Bu esnada 1 yemek kaşığı süt ilave edip tekrar yoğuruyorum ve o yumuşak, şekil alabilen kıvama getiriyoruz. Yani bu püf noktasını tamamen sizin elinizin altındaki hamura bırakıyorum. Baktınız parça parça bir yemek kaşığı süt ilave edin. Bakın, böyle şekil alabilen şahane bir kurabiyeniz olur. Ve tuzlu kurabiyemizi de aynı şekilde yoğurdum. Buraya hiçbir takviye yapmanıza gerek yok. Tam denk düştü. Hamur çok güzel şekil alabilen harika bir kıvamı vardı. Şöyle size göstereyim. Bu da tuzlu kurabiyemiz. İçine de sirke eklediğimiz için bunun kıyırlığını anlatamam. Ve şekil vermeye başlıyorum. İlk önce tatlı kurabiyenin şeklini veriyorum. Şöyle göz kararı minik bir parçayı elime alıp beze yapıyorum. Daha sonra onu yine avucumun içerisinde silindir yapıp işaret parmağımla yamuk olacak şekilde şekil veriyorum. Yine kalıp kullanmıyoruz sevgili arkadaşlarım. Yine elimizde, parmağımızla, evdeki ürünlerle şekil veriyoruz. Aslında bu şekil bir mutfağın bildiğim kadarıyla ince bulgurla yapılan bir yemeğine verilen bir şekil veya İtalya'da makarna şekli olarak da kullanıyorlar. Biliyorsunuz ben çok sentez seviyorum. Dedim ki bundan harika kurabiyeler olur. Gerçekten sunduğumda şeklini nasıl verdiğimi soran çok oldu. Şimdi bir tepsimizi bitirdik. Verdiğim bu tariften, tatlı kurabiyeden bir tepsi, ikinci tepsiye de biraz daha çıktı. Ama aslında onu öbür tepsiye de sıkıştırabilirmişim. Ve tuzlu kurabiyemiz için yarım su bardağı kavrulmuş susam kullanıyorum. Normal susam da olur, hiç fark etmez. Veya cevize bile batırabilirsiniz, hiç sorun değil. Şimdi tuzlu kurabiyelerimizden çok minik bezeler alıp susamın içine atalım. Yani şöyle bir kasenin içine susamı dökerseniz bulamakta böyle elinizle sallayarak çok kolay bir işlem yapmış olursunuz. Bakın sevgili arkadaşlarım, böyle bir kaseyi sağa sola döndürdüğünüzde onlar da kendi ekseninde dönüyor. Dolayısıyla böyle güzelce her tarafı susamlanıyor. Baktınız ki bazıları tam dönmüyor. Bir ters düz yapıp
tekrar kaseye çevirebilirsiniz. Bu da susamlı kurabiyemiz. Özür dilerim. Tuzlu kurabiyemiz, susama buladım. Alternatif olarak sade susam, çok ince öğütülmüş ceviz olur. Ay çekirdeği olur. Haşhaşa bulayabilirsiniz. Hepsi olur. Yani bunu size bırakıyorum. Sevgili arkadaşlarım, şeklini yine aynı verdim. Bu şekli lütfen not edin. Aklınıza takın. Çok güzel bir kurabiye şekli. Bakar mısınız? Sadece bir dokunuşla sanki kalıp kullanmışız gibi bütün kurabiyeleri yaptım. Tuzlu kurabiyenin de bütün hamurlarını bezeledim. Kaseye attım. Kendi ekseni etrafında döndürüp tepsiye dizdim. Bu arada hemen bir püf noktasını açıklayayım. Ben ikinci tepsiyi yaparken ilk yaptığım tatlı kurabiyeyi buzdolabına aldım. Bunu neden yaptım? Biraz sonra videonun ilerleyen zamanda tekrar anlatacağım. Şeklini nasıl yaptığımı detaylı olarak gösteriyorum. Neden yaptık? Çok fazla yayılmasın, çatlamasın, formunu bozmasın diye. Çünkü çalıştığımız için hamur biraz kendini saldı. Bakın, ben diğer tepsiyi yapana kadar bu buzdolabında bekledi. Hamur yine kendine geldi. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 25-30 dakika pişmeye gönderdim. Tuzlu kurabiyeyi de buzdolabına verdim. Ve ilk tepsimiz fırından çıktı. Sevgili arkadaşlarım, dikkatinizi şekline çekerim. Bakar mısınız? Böyle bir güzellik olamaz. Yani hiç yayılmadı, şeklini bozmadı. Nişasta bile kullanmadık yani, düşünün. Çok güzel bir şeklini stabil tutan bir hamurumuz var. İkinci tepsiyi de dolaptan çıkarıp fırına verdim. Tatlı kurabiyemizin üzerine sıcakken sade pudra şekeri de serpebilirsiniz. Ben önce sade serptim. Hani tutsun diye. Hemen bir tel aldım. Yani çok güzellerdi. Yani ne desem bilemiyorum, nasıl övsem. Daha sonra da üzerine tarçınlı pudra şekeri dökerek bitirdim. Ve tuzlu kurabiyelerimiz de bir 25-30 dakika fırında pişti ve çıktı. Tuzlu kurabiyelerinizi bir tık fazla pişirin. Yani biraz kızarsın. İçindeki tereyağı tamamen aromasını salsın. Muazzam olur. Bakar mısınız? Hem tuzlu hem tatlı kurabiyemiz şeklini korudu, çatlamadı, yayılmadı. Her ikisi de çok güzel. Yani çok pratik bir tarif. Hemen hamurunuzu yoğurun. Hem tuzlu hem tatlı yapıyorsunuz. Çayınızın yanında zevkinize göre servis edebilirsiniz. Ve bütün kurabiyelerimiz sunum için hazır. Şöyle size kısa bir süre gösterip hemen doku testine geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu tatlı kurabiyemiz inanılmaz bir lezzet. Gerçekten böyle ağzınıza attığınızda un kurabiyesi lezzetinde ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye. Bu da tuzlu kurabiyemiz. Bundaki tek fark, buna sirke eklediğimiz için bu böyle, bakar mısınız, böldüğümde anlamanız lazım. Ağzınıza attığınızda böyle kaybolup gidiyor. Bulut gibi diyebilirim. İnanamazsınız yani, bu nasıl tuzlu kurabiye dersiniz. Hemen siz izlerken size birkaç püf noktası vermek isterim. Kurabiyeleri yapıp şeklini verip buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Pişmiş kurabiyelerinizi de buzluğa atabilirsiniz. İstediğiniz zaman 4-5 tane çayınızın yanına çıkarabilirsiniz. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.